Geçen videoda sınırlarını çizmeyi öğrendin. O ağır işgali durdurdun. Ama gece başını yastığa koyduğunda kalbinde hala sönmeyen bir ateş var. Hayatından çıkardığın o insanlara sınır çizmekle işin bittiğini mi sanıyorsun? Gece karanlığında onların sana yaptıklarını düşündükçe göğsünde kabaran o dondurucu hissi dinle. Sen onları affetmeyerek cezalandırdığını sanıyorsun. Oysa İbn Sina bu sessiz yangına çok net bir teşhis koyar. İçerden çürümek. Tarihin en büyük şifacısı İbn Sina, hastalarının bedenlerini incelerken fiziksel hiçbir sebebi olmayan o gizemli ağrıların kökenini aradı. Tahlillerin bulamadığı o ağır yorgunluğun, o geçmeyen sırt ağrılarının ardında İbn Sina'nın o sarsıcı cümlesini hatırla. Başkasına içirdiğini sandığın o zehir, aslında senin kendi damarlarında dolaşıyor. Dur. Bu cümleyi bir kez daha duy. Başkasına içirdiğini sandığın o zehir, aslında senin kendi damarlarında dolaşıyor. Sen intikam aldığını sanırken, kendi ruhunu o alevlerin ortasında kül ediyorsun. Tek bir gerçek yatıyordu. İçinde tutulan kin. O sana ağır bedeller ödeten insanları düşündükçe kasılan omuzlarını fark et. Sen o karanlık öfkeyi içinde taşıdıkça bedeninde tedavisi olmayan yaralar açıyorsun. Sana haksızlık eden birine kin gütmek, ona fırlatmak için elinde kor bir ateş parçası tutmaya benzer. O alevin onu yakacağını hayal edersin. O karanlık düşüncelerin içinde haklı çıkmanın gururunu yaşarsın. Ama avcunda sımsıkı tuttuğun o kor, hedefteki insana asla ulaşmaz. O ateş, ilk önce onu fırlatmak isteyen senin elini yakar. Onların sana yaptıklarını affetmemek, onlara verilmiş bir ceza değildir. Bu, senin kendi boynuna geçirdiğin ve her gün biraz daha sıktığın bir ilmekten başka bir şey değildir. O zehri içinde tuttukça, o insanların seni uzaktan yönetmesine izin veriyorsun. Bedenin o sessiz zehirlenmeye isyan ediyor. Sen onların haksızlıklarını düşündükçe, o mukaddes emaneti, o güzel bedenini yavaş yavaş bir harabeye çeviriyorsun. Kalbi kirli birinin bedeni asla temiz kalamaz. Affetmek kelimesini duyduğunda içindeki o direncin nasıl yükseldiğini biliyorum. Onların yaptığı bunca zulmü nasıl yok sayarım diyorsun. Dur. Affetmek, o insanların yaptığı haksızlığı onaylamak değildir. Onlarla barışmak değildir. Affetmek, o zehri ve hesabı evrenin sahibine devredip, kendi ruhunu serbest bırakmaktır. Bu, onların değil, senin özgürlük eşiğindir. Sen o hesabı kendi zihninde çözmeye çalıştıkça, ilahi adaletin tecellisini geciktiriyorsun. Yaradan'ın senin için hazırladığı o büyük teraziyi görmezden geliyorsun. Bırak, o ağır yükü omuzlarından indir ve asıl sahibine teslim et. O her gözyaşını, yutkunamadığın her haksızlığı saniye saniye kaydetti. Sen o zehri toprağa bıraktığında, ilahi nizam senin adına o hesabı görmeye başlayacak. Sen aradan çekildiğinde, Allah senin için çalışmaya başlar. Şimdi dur ve şunu hisset. Yıllarca o haksızlıkları taşıdın. Gecelerini o bitmek bilmeyen hesaplaşmalarla heba ettin. Ama sen o zehri taşırken, o insanlar belki çoktan uyudu. Belki unuttular, belki umursamadılar bile. Peki kim acı çekti? Sen. Her gece sen. İbn Sina der ki, bedenin en büyük düşmanı, kalbin içindeki çözülmemiş hesaptır. O hesabı çözmek için karşındaki insana ihtiyacın yok. Onun pişman olmasını beklemeye gerek yok. Onun özür dilemesini beklemeye gerek yok. O hesabı
sadece sen kapatabilirsin. Ve bunu yaparken o insanı değil, sadece kendini kurtarıyorsun. Peki nasıl bırakılır bu yük? İbn Sina'nın o pratik reçetesi şudur. Gözlerini kapat. O insanın yüzünü gör. Ona öfken var. Kinin var. Haklısın. Ama şimdi şunu söyle. Bu hesap benim taşıyacağım kadar ağır. Seni benim adıma asıl adalet sahibine havale ediyorum. Ben bu yükü bırakıyorum. Ve bırak. Gerçekten bırak. Bu bir zayıflık değildir. Bu, en güçlü insanların yaptığı en büyük cesaret eylemidir. Zira zayıf olan öfkesini taşır. Güçlü olan onu bırakır. Sen o yükü bıraktığında omuzlarından kalkan o ağırlığı hissedeceksin. Ve o boşalan yerde yıllardır giremediği için bekleyen o ilahi şifa içeri girecek. Şimdi o uzun süredir sıktığın yumruklarını gevşet. Zihnini meşgul eden o karanlık yüzleri birer birer o ulu divana havale et. Senin ruhun başkalarının kötülüklerini taşıyacak bir depo değildir. Senin kalbin sadece ilahi nuru yansıtacak eşsiz bir aynadır. İçinde tuttuğun o ateşi söndürmedikçe kalbine o beklediğin şifa asla gelmeyecek. Öfkeni bırak ki ruhun yeniden nefes alsın. Sen de yıllarca o haksızlıkların ağırlığıyla ezildin. Gecelerini o bitmek bilmeyen hesaplaşmalarla heba ettin. Ama artık o karanlık döngüyü kırma vakti geldi. Kendine acımayı bırak ve sana verilen o eşsiz ruhun kontrolünü tamamen eline al. Bugün o yakan ateşi yere bıraktığın gün olsun. İçindeki o ağır zehri evrenin sahibine devrettiğin o büyük arınma anı başlasın. Ve bu arınmadan sonra o boşalan ve tertemiz olan kalbine kendi gerçek değerini yerleştireceğiz. Ama bu bir sonraki adım. Önce o zehri bırak. Önce o ateşi söndür. Önce o hesabı teslim et. Boş bir kalp, ilahi nurun en güzel evidir. Şimdi ellerini aç. Avuçlarındaki o kor ateşi usulca toprağa bıraktığını hisset. Gözlerini kapat ve şunu hisset. O ağır zehrin damarlarından çekilip gittiğini. Birlikte söyleyelim. Ya Rabbi, içimde yıllardır büyüttüğüm o ağır öfkeyi sana devrediyorum. Bana haksızlık edenleri senin o şaşmaz adaletine bırakıyorum. Bedenimi çürüten bu zehri benden al ve kalbimi kendi sonsuz şifanla temizle. Beni o hesabın ağırlığından kurtar ki sana layık bir kalple huzuruna çıkabileyim. Amin. Aşağıya yorumlara indiğinde, şimdi tuşlara dokunurken, sıradan bir kelime yazmayacaksın. O iki kelimeyi oraya kazıdığın an, yıllarca avucunda sımsıkı tuttuğun o kor ateş, ilk kez soğumaya başlayacak. Omuzlarını ezen o karanlık yük, usulca yere düşecek. Bu bir yorum değil. Bu, senin ruhunu o zindandan çıkardığın nihai sözleşmendir. Şimdi o büyük adımı at ve bu ilahi arınmayı mühürle. Zehri bıraktım. Sen o ateşi toprağa bıraktığında, kalbinde devasa ve tertemiz bir boşluk açılacak. O boşluğu insanların sahte onaylarıyla değil, içindeki o eşsiz ilahi değerle nasıl dolduracağını bir sonraki adımda konuşacağız. O büyük kavuşma anı delene dek bu uyanış halkasında yerini al.
Şunu asla unutma. Milyarlarca gürültünün arasından bugün tam da bu sesi duyman, yaratıcının sana artık özgürsün deme şekliydi.